Bugün sizlerle Whisk AI ve Grok AI kullanarak nasıl ücretsiz bir şekilde animasyon yaparsınız onu anlatacağım. Herhangi bir süre sınırı yok. Gayet güzel çalışıyor. Bütün detaylarıyla sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlerseniz siz de profesyonel 3D Pixar tarzında animasyonlar yapabilirsiniz. Lafı çok uzatmadan videoya geçiyorum arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi ana sayfa. Burada araca girin diye bir sekme var. Buraya tıkladığınızda sol tarafta bir bar açılacak. Whisk'in burada görmüş olduğunuz gibi konusu, sahnesi ve stili burada bize gelecek. Hemen şöyle yazayım birkaç bir şey. Bakın burada promptu gireceğimiz bir yer var. Şimdi bundan kısaca bahsedeyim ben size. Burada görsel üretimler yapacağız arkadaşlar. Neden Whisk? Çünkü tamamen tutarlı karakterler oluşturabiliyor Whisk. Bakın burada istem yeri var. Hemen altında sahnenin metin istemi var. Burada stili belirtiyoruz. Hemen şöyle bir örnek verelim. Ben burada standart bir promptum var. Bu promptu yine eklerim yorumlara. Bunu siz de kopyalayıp Gemini'ye yapıştırırsanız size üretim safhasında çok yardımcı olacaktır arkadaşlar. Çünkü bakın görsel stilini burada verecek. İşte çocuk karakterimizi burada verecek. İkinci karakterimizi burada verecek. Daha sonra da sahneleri otomatik üretip sizin bu Whisk üzerinden nasıl yapmanız gerektiğini tek tek burada size anlatacak. Bunu yorumlara bırakacağım. Şimdi örnekte gösterelim arkadaşlar hemen. Bakın ben birkaç düzenleme yaptım. Yani o standart promptun yerine daha farklı karakterler olsun diye birkaç güncelleme yaptım. Bunu siz de yapabilirsiniz. Hepsini tek tek anlatacağım. Şimdi burada geliyorum üst tarafa. İşte karakter görsel promptumu yazmış. İşte burada robot yazmış. Ben robot yapmak istediğim için burada robot olarak gözüküyor. Buradan örnek bir tane promptu alalım. Çocuk promptunu kopyaladım. Daha sonra bakın disk üzerinde burada metin girin diyor. Metin girin kısmı veya görüntü yüklerseniz görüntü referansıyla yine üretim yapacaktır. Şu an en basit olan görüntü yükle seçeneğinden üret dedim arkadaşlar. Buraya bir tane karakter üretip daha sonra bunu kilitleyeceğiz. Zaten Miskin özelliği bu karakteri kilitlemesi. Yani kilitliyor ki farklı şekilde farklı insanlar çıkmasın, farklı karakterler ortaya çıkmasın. Bu sayede de hani consistent karakter dediğimiz karakter tutarlılığını çok daha başarılı şekilde yapabiliyor. Artıya tıkladım. Bakın ikinci karakter için de yine buradan artı yapıyoruz. Göstereyim. Hatta şöyle üçüncü karakter, bakın buradan tekrar tıkladım. Dördüncü karakter bu şekilde sahneye gelene kadar bunların hepsi karakter olmuş oluyor. Buradan ekleyebiliyorsunuz. Ben iki karakterli yapmak istediğim için buradan ikinci karakterin istemini gireceğim. Hemen geldim. İkinci karakterim neydi benim? Robot. Robotu buradan tıkladım. Bakın arkadaşlar. Aldım promptunu, kopyaladım. Hemen üret dedim. Zaten üstteki çocuk karakterimizi kilitlemiştik. Şimdi bu üretsin. Daha sonra bunu da kilitleyeceğiz. Evet. Bu promptta şu an bu şekilde bir robot üretti. Yani bunu kilitlediğimiz için bu referansa sadık kalarak üretim yapacaktır arkadaşlar. Sahne kısmına istediğiniz bir şekilde işte perspektifini falan siz girebilirsiniz. Ben sahne kısmına dokunmuyorum. Sadece stil kısmına bakın. Burada stilini, hani bunu siz de yazabilirsiniz. Çok uzun uzadıya yazmaya da gerek yok. Gemini bunu bizim için yaptığı için ben buradan üret diyeceğim. Burada da iki karakterimizi kilitledi. Daha sonra üretmiş olduğu stili burada yine bize verecek. Bu stil üzerinden yapacak. Yani bu stil üzerinden devamlı bir prompt üzerinden üretim yapacak arkadaşlar. Şimdi bakın burada şöyle göstereyim size. Diyeceksiniz burada hani iki karakter var. Burada farklı karakterler var. Bu sadece stilini bize göstermesi için ürettiği bir komut. Yani ürettiği bir görsel. Ben bu stilde üreteceğim diyor. Yani Pixar stilinde üreteceğim diyor. Bunu bize vermiş oldu. Daha sonra bakın buradan geldik. İşte görsel komutu ve video hareket komutunu ben ayrı ayrı burada promptunu çıkarttırdım. Hemen buradan bu şekilde Türkçe'de anlıyor bu arada. Gayet güzel anlıyor. Buraya tıkladım, yapıştırdım. Bakın. Hatta buradan en boy oranları var. İstediğiniz en boy oranını seçebilirsiniz arkadaşlar. Burada başlangıç numarası şeklinde bir seed diyoruz. Seed numarası vermiş. Dokunmuyorum ve ben direkt üret diyorum. Burada bize iki tane üretecek. Ve çok hızlı. Google'un Nano Banana'sını kullanıyor arkadaşlar. Hatta Nano Banana Pro'yu kullanıyor diye biliyorum. Çünkü görseller gayet güzel. Bakın. Gördünüz mü? Kilitlediğim için buradan tutarlı bir şekilde üretim yaptı. Hatta tıklayayım şöyle size göstereyim. Bakın çok güzel. Yani Whisk'i kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada şimdi üretti. Aslında bunlar çok güzel oldu. Bunu düzenlemeyi göstereceğim size ama bozuk bir fotoğraf üzerinden göstereyim. Çünkü sorunlarla da karşılaşacağız. Bu sorunları nasıl çözeceğinizi de video içerisinde anlatacağım. Hemen buradan pardon
Gemini'ye geliyorum arkadaşlar. Bakın burada neydi? İkinci. İkinci de neymiş? Bunu hemen bir yazalım bakalım. Yani sorunlarla karşılaşmak istiyorum ki siz de karşılaşacaksanız bunları nasıl çözeceğimizi birlikte görelim arkadaşlar. Direkt promptumu yapıştırdım. Daha sonra ürete bastım. Hızlı bir şekilde üretim yapacak. Ve ücretsiz. Yani ben herhangi bir sınırlamayla karşılaşmadım. Bakın arkadaşlar şimdi burada boyutlar arasında bir sıkıntı var. Yani çocuğun boyutuyla burada robotun boyutu aşağı yukarı eşitken burada çok daha küçük oldu. Şimdi bununla ilgili bakın burada üzerine tıklayıp şöyle diyebilirsiniz. Resim içerisinde bir düzenleme yapacağız. Robotun, hatta şöyle diyeyim, ben soldaki robotun boyunu çocuğa yakın yap diyelim arkadaşlar. Şöyle hemen yazayım, yakın boyutlarda yap diyelim. Boyutlarda yap, düzende işte bir şeyler söylerseniz. Burada bir yazım hatası yapmışım. Hemen düzelteyim onu. Üret dedim. Pardon. Bakın bir sorunla karşılaştı. Tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Robotun boyunu, hatta şey yani acaba çocuk filtreye mi takıldı? Bazen böyle takılabiliyor. Robotun boyunu daha büyük yap diyelim. Öyle bir görelim. Hatta bunu bir kopyalayayım ben. Yani internetten kaynaklı bir sorun mu? Onu da tam bilemiyorum. Evet. Muhtemelen o filtreye takılmış olabilir. Ya bazen takılıyor, bazen takılmıyor. Ama siz buna takılmayın arkadaşlar. Çünkü her şekilde üretim yaparız. Yani farklı yöntemleri var. Bakın biraz daha, evet, biraz daha büyük yaptı robotun boyutunu. Bu şekilde kendiniz, tamam mı? Tekrardan yeni bir istem girerek buradan boyutunu büyütebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçelim bir diğer promptumuza. Şuradan hemen bir tane daha. Neymiş bu? Lambalar titriyor, ayağa kalkmaya başlıyor falan diyelim. Bakalım bunun da görelim performansını. Ayağa kalkmaya başlıyor demiş. Arada bunu kontrol edin arkadaşlar. Bak buralar kilitli olsun ki karakterinizde çok bir değişiklik olmasın. Yani bazen küçük değişiklikler oluyor. Dediğim gibi bunu biz kendisi de söylüyor ama ücretsiz bir üretim olduğu için yani siz tek tek üretim yapın. Ona göre bakarsınız. Bakın gayet güzel üretti aslında. Yani karakterimiz tutarlı. Evet, tutarsızlık görmedim ben şu ana kadar. Şurada bir tutarsızlık var. Yani bunlar gayet tutarlı. Gördünüz mü? Üzerindeki saatler falan gayet tutarlı arkadaşlar. Hemen başka bir şeye geçelim. Yani burada size amacım basit bir şekilde nasıl üretim yapıldığını göstermek. Karşılaştığımız sorunları da hep birlikte görüp çözüme ulaştırmak arkadaşlar. Tekrardan bakalım, bir üretim daha yapsın. Sahneleri, bakın buradaki sahneleri tek tek üretiyoruz arkadaşlar. Şimdi diyaloglar ne diyeceksiniz? Belki bunları birazdan göstereceğim. Bunlar Grok AI'da işimize yarayacak olan diyaloglar. Hemen buradan tekrardan bakalım. Evet. Bakın gayet güzel. Ya ben çok beğeniyorum yani Viski. Biraz test ettim. O yüzden de bir eğitim videosu çekeyim dedim yani. Çünkü aşırı beğendiğim ve ücretsiz olması da cabası. Bakın gayet tutarlı. Var mı bir sorun? Tekrar kontrol edelim. Evet. Karakterlerimiz tutarlı ve çok güzel. Hatta biraz önce ben bir üretim yapmıştım. Bu üretimi çok daha beğendim. Yani benim yaptığım üretimden de çok daha güzel oldu. Çünkü şöyle, sanki bakın burada kamera açısını da aldım, kopyaladım. Ben önceden kamera açısını kopyalamamıştım. Sadece burayı kopyalamıştım. Sizin de bilginiz olsun. Bunu da görmüş olduk. Açıyı da verirseniz o açıya göre üretim yapıyor. Yukarıdan çekim olmuş. Gayet de güzel olmuş. Şimdi arkadaşlar, bunları bu şekilde ürettiniz diyelim. Tamam mı? Buradan bir tane fotoğrafı indireyim ben. Evet arkadaşlar, şimdi görsellerimizi bir tekrardan kontrol edelim. Bakalım önce bir promptumuza. Ne demiştik burada? Çocuk devasa hurda metal yığınların arasına tek başına yürüyor. Tek başına yürüyor demişiz. Bir dakika. Ama burada tek başına değil. Evet, bir sorun. Aslında bu benim hatam arkadaşlar. Onu da göstermiş oluyorum. Bu iyi oldu. Şimdi bakın bunu demişiz ama burada sadece çocuk olması gerekirken robot üretmiş. Bu gözümden kaçmış. Kusura bakmayın. Hemen onun ne olduğunu size göstereyim. Bakın. Tekrardan yazıyorum. Burada sadece çocuk dediğim için bu robottaki tiki kaldırmamışım. Bakın burada hani karakter tutarlılığı için herhangi bir şekilde bu ikisini kilitliyorduk ya. Buradan bu kilidi kaldıracağım ki sadece şu çocuk kalsın. Ona göre üretim yapsın. Tekrar deneyelim. Nasıl olsa ücretsiz arkadaşlar. Bu da iyi oldu aslında. Size göstereyim bunu. Bakın sadece çocuğu üretecek. Yani şimdi Grok AI'da sorun yaşayacaktık. Bunu da gördüğümüz iyi oldu.
Sadece çocuğun olmasını istiyorum ben. Evet. Gördünüz mü? Hemen indiriyorum arkadaşlar. Buradan. Bakın. Bunları iptal edeceğiz. Buradan silebilirsiniz ya da dursun, siz bilirsiniz. Buradan bakın sil kısımları var. Arkadaşlar bu arada şunu da göstereyim. Buradan karakterleri beğenmezseniz karakterleri de tekrardan buradan silip, gördünüz mü? Buradan silip yeniden bir karakter üretebilirsiniz. Sizin istediğiniz şekilde bir karakter olana kadar üretim yapabilirsiniz. Daha sonra buradan kilitlersiniz. Şimdi arkadaşlar indirdik, geçelim Grok AI'ya. Bakın ben burada daha önce test etmiştim bir tane. Hemen bunu sileyim, baştan göstereyim. Sol taraftan hayalet kısmı var arkadaşlar, gördünüz mü? Buradan buraya tıkladım. Burada ataç işareti var. Daha sonra bir dosya yükle diyor. Buradan geldim hemen. Whisk Animation. En son indirdiğim fotoğraf hangisiydi? Hemen büyütelim buradan. İkili olan fotoğraf. Bakın arkadaşlar. Burada tekli, pardon, ikili değil. Hemen bunu ekledim. Otomatik olarak direkt üretime başlayacak arkadaşlar. Ama o üretsin, sorun değil. Zaten ücretsiz kullandığımız için. Hemen buradan ben geliyorum Gemini'ye. Bakın video ve hareket komutu image to video şeklinde bir promptumuz var burada. Bu ilk sahnemizdi. Buradan kopyaladım. Daha sonra geldim. Buradan yapıştırdım. Tekrardan bir kontrol sağlıyoruz arkadaşlar. Bizim bazen elle de girmemiz gereken şeyler olacaktır. Aslında bakın kendisi otomatik güzel yaptı. Gördünüz mü? Gayet güzel. Bizim Gemini ne demiş buraya? Çocuk sıkılmış bir ifadeyle yürür ve yerdeki teneke kutusuna tekme atar. Diyalog buralarda hiç yeni bir şey yok der demiş. Hemen buradan üretsin bakalım, bu şekilde üretsin. Ses var mıydı? Evet. Şu an ses size geliyor mu bilmiyorum ama umarım geliyordur. Üretim gayet hızlı arkadaşlar. Grok AI'yi çok beğeniyorum ya. Gerçekten olmasa ne yaparız bilmiyorum yani. O kadar yüksek ücret talep ediyor ki diğer platformlar. Şu an en güzeli bu. Evet, %99 oldu. Birazdan yeni videomuz gözükecek arkadaşlar. Bakalım diyaloglarda sorun olacak mı olmayacak mı? Yani diyaloglarda genelde olmuyor ama bazen ikili diyaloglarda farklı bir kişiye seçiyor. Onun için de soldaki karakter veya sağdaki karakteri diye promptunuzun içerisine yazmanız gerekebiliyor. Evet. Buralarda hiç yeni bir şey yok. Evet. Arkadaşlar duyuyor musunuz bilmiyorum. Buralarda hiç yeni bir şey yok. Gayet güzel. Ben çok beğendim. Bakın Buralarda arkadaşlar hiç yeni bir şey burada, yok. hatta şöyle durun ses karışıklığı olmasın. Bakın Grok AI'nin bir güzelliği daha var. Daha önce eğitim videolarında bahsettim mi bilmiyorum ama burada videoyu yükselt diyor. Yani burada videoyu HD yapıyor. Yüksek çözünürlüklü yapıyor ve çok hızlı bir şekilde yükseltiyor. Evet. Bakalım tekrardan. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada HD olarak bir kısım çıktı. Yani şu an videomuz HD. Daha sonra buradan indir tuşuna basarak hemen Chrome üzerinden ya da tarayıcınız üzerinden indirmeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Tıklayalım bakalım nasıl bir şey oldu. Buralarda hiç yeni bir şey yok. Evet. Hemen buradan bir başka sahne daha yapalım arkadaşlar. Zaten siz bunu biliyorsunuz ama çok vaktinizi de almayayım. Bakalım, test edelim. Burada ne yapsın ne yapsın. Şu sahnede arkadaşlar, şu sahnede yan yana yürüsünler. Değil mi? Yani olabilir. Hemen buradan tıklıyorum. Hatta farklı sahne de olabilir de bunu deneyelim. Şimdi arkadaşlar burada Gemini üzerinden bakın bu promptları kullanmaya da bilirsiniz. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Bu bir taslak olarak alın bunu, tamam mı? Taslak olarak alın. Buraya yapıştırın. Daha sonra bunun üzerinden siz kendiniz düzenleyebilirsiniz. Bakın burada alakasız bir şey oldu. Çünkü oradan direkt kopyaladım. Onu siliyorum. Ben buraya kendim yazmak istiyorum. Çocuk sağdaki diyelim, hatta bakın buraya. İşte bunu demek istiyorum size. Çünkü karakter farklı şekilde diyalog falan kurmasın. Sağdaki. Hatta betimleme yapabiliriz. Yeşil kazaklı çocuk deyin. Tamam mı? Yanındaki robotun, buradan düzenleme yapacağım direkt. Robotun elini tutar ve der ki, dersiniz,
Vay canına. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Basit, hemen yazıyorum arkadaşlar. Arkadaşımsın. Arkadaşımsın der. Bakın, çok basit bir prompt yazdım. Enter diyeceğim. Şimdi burada diyaloğu robota vermemesini umuyoruz. Yani onun için de buradan yine bakın buraya bir şeyler daha yazabiliriz. Yani ne yazabiliriz? Sağdaki çocuk diye buraya tekrardan bakın şuradan kopyalarız, tamam mı? Buraya yapıştırırız. Eğer bir sorun olursa. Üretsin de bakalım. Vay canına. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Herhangi bir sorun olmadı. Bakın yani Vay yazdık canına. ama Sen benim en iyi arkadaşımsın. gördünüz mü? Hiçbir sorun olmadı ama bunu da göstereyim ben size. Buraya ekleyin ki diyaloglarda karışıklık olmasın. Tekrardan buraya gelip video yükselt derseniz bu da HD şekilde yükselecektir. Daha sonra bunları arka arkaya CapCut üzerinden eklerseniz arkadaşlar size çok güzel bir animasyon olur. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Herhangi bir süre sınırımız yok. Grok'un özelliği bu zaten. Whisk de ücretsiz olduğu için çok güzel animasyon üretimleri yapıyoruz. Arkadaşlar herhangi bir sormak istediğiniz bir soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevaplayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenirsiniz.